Merhabalar sevgili Başak ve yükselen burcu Başak, Ay ve Stelyum Başaklar'da dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili Başak Burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Değilsen bile en kısa sürede iyi olmanı diliyorum. Ne derdin ne sıkıntın varsa sevgili Başak Burcu en kısa sürede şifalanmanı diliyorum. Şimdi 8 Temmuz aslında 7 Temmuz'a dinleyeceksin ama 8 Temmuz sonrası senin için geçerlidir. Ama tabii ki sen ne zaman denk gelirsen o andan itibaren de senin için geçerli olabilir. Mutlaka çekildiysen hani enerji okuması olduğu için alacağım mesaj vardır mutlaka sevgili Başak Burcu. Şimdi bakalım ilk kartımız nedir diyelim arkadaşlar, neler gelecek diyelim. Güneş kartı, kader çarkı. Şimdi işin içinde kader varsa gerçekten güzel bir kısmet var demektir. Ama aynı zamanda kadersel olarak olacak olan bir şey varsa bir taraftan da zorlayıcı bir şeyler var demektir. Ben arkadaşlar şu kartları gördüğümde çok enteresan sesler çıkartmam gerekiyordu aslında. O kadar güçlü kartlar çıktı ki, çok güçlü kartlar çıktı. Yani burasıyla kim uyumlandı bilmiyorum ama sevgili Başak Burcu burada her anlamda tamamlanmak var. Hani şey deriz ya, ya sen kime ne iyilik yaptın da böyle bir kötülükten kurtuldun? Ya da işte ya gerçekten çok büyük bir iyilik yapmışsın. Hani nedir bu? Sanki böyle herkes ve her şey batarken senin ışığın parlamaya devam edecek gibi. Böyle güzel bir etkiden bahsetti ama burası o kadar çok kilit nokta ki. Şimdi bu her anlamda güçlenmektir, sağlığına kavuşmaktır. Hayatında artık o kadersel olarak adaleti hissetmek vardır. Hani yıllardır çektim. Gerçekten çok ağır bedeller ödedim. Buna rağmen kötü olmadım. Çalışmaya, üretmeye devam ettim diyenler için ki Başak çalışır yani arkadaşlar. Burada çok güzel bir adalet var arkadaşlar. Yani o gerçekten hani güneşi gördüm, güneşi hissettim demek var. Ama tabii bazılarınız için bu birazcık hani bir sıkıntıdan sonra da gelebilir. Hani bir anda hayatının lok diye merkezine oturacak bir şey değil. Ama dediğim gibi pek çoğunuz zaten o sancılı süreci bitirmişsiniz gibi gözüküyor. Bakalım. Şimdi burada öncelikle bu 8 günlük süre içerisinde sevgili Başak Burcu, bak kartların, bu 3 kartın mesajı ne biliyor musun? İletişim diline dikkat et, bu 1. Kiminle konuştuğuna, kime ne paylaştığına dikkat et, bu 2. Online işler, gelen linklere tıklamak olabilir. İşte biri sana işbirliği teklif eder. Aslında bir dolandırıcıdır. Biri laf getirir, söz getirir, bilmem ne olur. Bunu bir tut diyor. Çok dikkat et, tedbirli ol. Ve burada diyor ki bak, ışığını, enerjini, güneşini herkese verme. Neden biliyor musun? Şöyle bir durum var. Herkes, hatta pek çok kişi senden faydalanmak isteyebilir. İşin, mesleğin, konumun ne olursa olsun Başak Burcu. Belki şu an işsizsin, belki ne bileyim ya mesleğin o sanatçı olabilirsin, bu alanlarla ilgili işler yapıyor olabilirsin. Yeni başlamış olabilirsin, çok popüler olabilirsin, tanınmış olabilirsin, tanınmamış olabilirsin. Dediğim gibi belki hani kendi işinin sahibisin ya da şu an iş arıyorsun, neyse. Burada sana gelecek olan çok güzel bir enerji var, yüksek bir enerji var. Ama aynı zamanda diyor ki bak sen bunu korumalısın. Sağlığını, enerjini, gücünü ve sana verilenleri, bak sana verilecek olan bir şey var burada. Güzel bir hak ediş var. Bunu koruman lazım diyor sevgili Başak Burcu. Yani şöyle düşün. İşte sen bir iş kurdun, iş sahibisin. Biri geliyor diyor ki işte bizim çocuğu da oraya alak mı? Şunu da yapak mı? Bana böyle yapsan mı? Gibi. Anlatabiliyor muyum? Hani dikkat et ve birikim enerjisine geç. Enerjini biriktir. Güzel şeyleri biriktir. Başkalarını harcamak yerine, toksit kişilere, toksit durumlara harcamak yerine sanat yap, başka şeyler yap, işini harca, kendini güzelleştir, paranı biriktir. Her anlamda elini, belini, diline, sözüne hakim ol ve her şeyi biriktir. Yani her anlamda bir koruma altına geçmen gerektiğini söylüyor. Çünkü sen burada bir şeylere hazırlanıyorsun Başak Burcu. Hayatında yepyeni bir başlangıç olacak. Yepyeni bir süreç, yepyeni bir başlangıç. Yani eskide ne varsa onlar artık geride kalacak diyor. O yüzden sen bu yeni sürece hazırlanırken sahip olduğun bütün güzellikleri koruman lazım. En ihtiyacın olduğun zaman da o güzel enerjileri, o güzel güzellikleri o zaman doyasıya yaşaman lazım diyor. Bu senin yeteneğin de olabilir, ünvanın da olabilir, sahip olduğun pek çok şey. Gözlerindeki ışıltı olabilir, neşen olabilir, keyfin olabilir, her şey olabilir. Bakalım.
Şimdi böyle devam edelim. Buradaki enerjiyi bölmek istemiyorum. Şimdi sevgili Başak Burcu. Bak burada en başta aldığım enerji genel enerji ve senin sürecini anlatan enerji. Sizin 8 gün içinde ne bekliyor dedik. Tamam. Şimdi burada bak kavga, gürültü, kıyamet bunlara karşı dikkat et. İş yerinde veya bulunduğun ortamda, bulunduğun yerde dengeleri sağlamak isterken etrafında özellikle ateş etkili kişileri verdi arkadaşlar. Bakalım burada başka ne gelecek diyelim. Şimdi burada ateş etkili kişilerden ziyade bulunduğun yerde bir kavga, bir tartışma, ani bir sorun ile karşılaşabilirsin. O yüzden bunlardan uzak dur. Belki de hani bak az önce demiştim ya enerjini koru. Şimdi bu ya bulunduğun yerde bir tartışma çıkacak, bir yıkım olacak, bir şey olacak ya da insanlar sana negatif saldırıda bulunabilir. Her şey bir enerjidir arkadaşlar. Yani birileri yani biri birisiyle konuşurken bile onların o enerjisini hissedebilirsiniz. Şimdi ben buraya 2 kart daha alacağım arkadaşlar. Sonrasında tam olarak esas konu nedir? Bunu anlamaya çalışacağız. Tamam şimdi bak burada tam yükseleceğim derken ani bir bitiş yaşayabilirsin. 8 günlük süreye dikkat et dedim ama en az bir 10 gün daha birazcık dikkat etmende fayda var ve bu şöyle bir durum. Senin ışığın çok yüksek, bereketin çok yüksek, enerjin çok yüksek. Fakat burada bazı kayıplar söz konusu bir durağanlık var ve bu senin etrafındaki insanlardan kaynaklı. Şimdi bak senden yardım isteyenler olursa dikkat et. Herkese yardım etme. Senin enerjinden demiştim ya az önce enerjinden, mevkiinden ya da içinde bulunduğun durumdan faydalanmak isteyen. Hadi gel bize destek ol, bize yardım et. Bak en başındaki etkilerin devamı arkadaşlar. Bunlara karşı dikkat et. Bak direkt zaten sana ilk verdiği mesaj oydu. Her şeyini koru. Kime ne yapacağına, ne yapmayacağına çok dikkat et diyor sevgili Başak Burcu. Ve burada senden saklanan bir şeyler varsa bunlar açığa çıkacak. Görmezden geldiğin gerçekleri tek tek göreceksin ve hatta hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Yani bunlar bunu yapmaz ya da nasıl bunu yaptınız dediğim bir durum var. Yani göremediğin geri planda kaldığın gizli etkenlerin açığa çıktığını ve gerçekte nasıl böyle manipülatör, yalancı, çıkarcı insanlar ile bir arada olduğunu fark edebilirsin. Seni yanlış işlere sokmak isteyebilirler, gözünü boyamak isteyebilirler, kandırmak isteyebilirler. Sana iyi davranıp da işte burada pek çok şey artık dengeye gelecek deyip de o dengesizliğin içinde seni boğmak isteyebilirler. Ama sen burada kim sana yalan söylüyor, kim sana ihanet ediyor bunları fark edeceksin. Ben tek bir kişi olarak almadım, birkaç kişi olarak aldım. Başak Burcu. Peki bakalım başka neler olacak diyelim. Yani burada nasıl bir şey biliyor musun? Bazılarınız için baskılayıcı bir durum da olabilir. Bana onu ver, bana bunu ver, işte şunu yapmazsan şu olur gibi. Biri emek harcamadan senden bir şey istiyorsa bil ki çıkar için yanındadır. Başaklar'da bundan birkaç hafta önce de hatta son açılımlarda hep buna benzer şeyler söylüyorum. Farkında mısınız arkadaşlar? Yani kime yardım edersin? Ben kendi adıma söyleyeyim. Kime yardım edersin? Senin için senden çıkarı olmadan, senin için fedakarlık yapan, senin iyiliğini gözeten insanlara yardım edebilirsin. Diğer türlü senden çıkarı vardır, senden para alıyordur, başka bir şey alıyordur. O tabii ki yani senin işlerine koşturur, başka şeyler yapar. Bunları birazcık ayırt etmende fayda var açıkçası. Kartların mesajı bu şekilde. İşte ay kartı arkadaşlar gerçekler artık açığa çıkacak ve asa beşlisi. Başak Burcu çok dikkat et. Şimdi arkadaşlar bu negatif enerjileri söylerken şöyle bir durum var. Yani fal başka bir şey, enerji okuması başka bir şey. Bunu doğru ayırt edelim. Şimdi enerji akışı bu şekilde. Bazılarınız bunu birebir hayatınızda yaşarsınız. Özellikle iş hayatı olan, hayatta aktif olan aktif olarak var olan arkadaşlarım. Hiçbir şey yapmıyorsan da ortamdaki gerginlik olarak, enerjisel olarak bundan etkilenirsin. O yüzden herkes kendi durumuna göre alsın ve hani olumsuz bir şey çıktığında hani alması gereken arkadaşlarım alması gereken mesajı alıyor. Evet teşekkür ederim, dikkat edeceğim. 10 gün sonra dinledim, bunların aynısını yaşadım. Keşke erken dinleseydim, daha dikkat ederdim diyen arkadaşlarım var. Binde bir de olsa çok kötü çıktı, dinlemiyorum ben bunu diyenler var. Bak çok binde bir. Yani şöyle düşün işte 100 binde 2 kişi falan gibi düşünün yani. Onlara da şunu söylemek istiyorum. Yine hala eğer o şekilde izleyenler varsa bu tedbir amaçlı. Uyarıdır bu. Hani böyle gergin bir ortam var dikkat edeceksin demek ki.
Tamam. Hani zaten beni izleyen arkadaşlarım genelde çok bilinçlidir ve bu yüzden çok fazla teşekkür alırım. Bu da çok güzel bir şey. Bak, enerji akışı bu şekilde. Çevrene bir dikkat et diyor. Enerjini koru diyor. Gerçekler açığa çıkacak. Hani zaten burada onların içinden geçmek var. İçinden geçmek var. O kalabalıktan sıyrılmak var. Sanatçılar, sporcular, bir şeyler üretenler, hizmetle ilgili bir şeyler yapanlar. Hani hızlandıramadığın ve verim alamadığın şeylerin verimini de alacaksın bak. Hani o şöyle düşün, mesela bir iş ortamı. Örneğin bir sanatçısın ya da bu alanlarla ilgili bir şey yapıyorsun ya da sosyal medya ile ilgili bir şey yapıyorsun, moda ile ilgili bir şey yapıyorsun, neyse. İş ortamında bir rekabet ortamı var fakat sen oradan sıyrılmayı başarıyorsun. En başta bir şey söylemiştim ya, kime ne iyilik yaptığında bunun mükafatı geldi gibi. Burada çünkü bir koruma var arkadaşlar. Başak Burcu. Başak, hani hep söylüyorum. Başaklar desteklemeyi çok sever yani. O yüzden Başakları çok ayrı seviyorum. Böyle bir durum var. Bak, burada zaten sıyrılıyorsun. Ama birazcık sağlık konularına da dikkat et. Bazılarında çünkü çok korku var arkadaşlar. Korku, kaygı, panik atak, anksiyete, geleceği görememek. Bunlara karşı birazcık dikkat et. Hatta bazılarınızda geceleri uykusuzluk olabilir. Bunlara karşı dikkat et. Hani senin hayatında hiçbir şey yoksa bile enerjisel olarak bunu hissedebilirsin. Şartlar değişiyor, ortam değişiyor. Değişen bir şart, ortam var. Bunlar da seni çok korkutuyor olabilir. Hani ya işimi kaybedersem ya şöyle olursa, hayır diyor. Yani şartlar değişse bile, hani çok güzel bir söz var ya, işte karanlıktan sonra mutlaka, o yok. Benim en sevdiğim söz şuydu. Işık mutlaka sızacak bir aralık bulur. Yani senin yiyecek ekmeğin varsa, yiyecek lokman varsa, şartlar değişse bile Rabbim kimseyi boş koymaz arkadaşlar. Ben buna çok inanıyorum ve bunu da kendi hayatımda hep görüyorum çok şükür. Şartlar değişse bile sana mutlaka oradan bir seçenek çıkar, mutlaka bir şey çıkar yani. Zaman zaman korkuyla sınanırız. İşimizi kaybetme korkusuyla da sınanabiliriz. Ama bir bakarsın onlar puf uçmuşlar, sen devam ediyorsun gibi. O yüzden inancını korumaya her şeyden önce Rabbine, kendine, sisteme devam et sevgili Başak Burcu. Mal kaybı, para kaybı, yani bak burada zaten sana gelen direkt mesaj neydi biliyor musun? En başta dedim, bak her şeyini koruyacaksın. Her şeyini koruyacaksın. Kendine yatırım yapacaksın. Yardımlaşmak başka bir şey. İhtiyacı olana, bak gerçekten ihtiyacı olana. Hani mesela iş konusunda da çok üst noktadasındır. Meslek konusunda birine destek olmak istersin. Ama o insan gerçekten çok ihtiyacı vardır ve çok çalışıyordur, çok emek veriyordur. Belki bazı sıkıntıları vardır, aşamıyordur. Ona yardımcı olabilirsin. Bir çocuğa yardımcı olabilirsin. Her anlamda hayvanlara yardımcı olabilirsin. Hani orada neye yardım ettiğini de birazcık dikkat etmenle ilgili bir mesajdan bahsetti. Peki bakalım melek kartından ne gelecek diyelim. Dünyana ışık ver. Etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin dünyana da yansıyacak dedi. Zaten girişte aldığımız güneş kartı da bunu anlatıyordu aslında arkadaşlar. Ama önce kendi ışığını koruyarak, yani bütün ışığını herkese ve vermemen gerekenlere verirsen sana ne kalacak? Ya da doğru insanlara ne vereceksin? Bu çok önemli. Vücuduna bakmak ve kararlı bir şekilde egzersiz yapmak ruhunu iyileştirecek ve hayatına daha fazla neşe getirecek diyor. Adalet, bakar mısınız? Burada da adalet kartı. İşte bu üste gelen kartlar o kadar tatlı ki arkadaşlar. O yüzden onların üzerine çekmeye hiç gerek yoktu. Bak, direkt mesaj ve adalet kartı, bakın yine işte temiz enerji okuması böyle bir şey. Şimdi bu kart ne diyor biliyor musun? Bak şimdi. Sana tuzak kuranlara adalet tecelli edecek. Gerçekler ortaya çıkacak. Başaklar'da ben ne aldım biliyor musun? Arkadaşlar, hayatımıza aslında doğru insanlar gelir. İlişki olsun, arkadaşlık olsun, iş arkadaşlığı olsun, başka bir şey olsun, çalışıyorsundur, yanına yardımcı arama, her anlamda gelir. Ama etrafındaki toksik kişilerden dolayı doğru kişiyi bir türlü hayatına alamazsın gibi düşün. Ya da baskılardan dolayı, başka şeylerden dolayı doğru tercihi yapamazsın gibi düşün. Yani doğru seçeneği seçemiyormuşsun gibi düşün, yani böyle bir etki. Ama bak ne diyor? Sana tuzak kuranlara adalet tecelli edecek ve gerçekler ortaya çıkacak. Bakalım. Kaderin müdahalesi, yani neyle başlamıştık? Kader çarkıyla başlamıştık zaten. Ve 8 sayısıyla geldi arkadaşlar. Yani işin içinde kader varsa, kadersel bir etki ise korkular,
İdrak ve aydınlanma, feza ve boşluğu. Bakın söylediğim şeyleri diğer kartlarda destekliyor zaten. Asla hani bugüne kadar çok şükür hiç öyle bir şey olmadı. Hani destek kartlarında da hep söylediğim şeyleri tekrarı çıkar genelde. Çünkü temiz enerji okuması böyle bir şey yani. Tamam. Ve yalan. Bak birilerinin yalanıyla karşılaşacaksın. Duyguları gizleme. Başak Burcu. Kontrolü ele alma. Şimdi burada duyguları gizleme noktası şöyle. Burayı aşk olarak da ve kavuşmak. Ve 10 sayısıyla geldi. Bu da yine kadersel bir şey. Kader çarkının sayısı da 10'dur arkadaşlar. Başak Burcu bakın özellikle yalnız olanlar, ilişkisi olan arkadaşlarım tabii ki siz ilişkinize devam edeceksiniz. Özellikle yalnız olanlar arkadaşlar doğru kişi hayatına girmiş ve bir türlü kavuşamamış olabilirsiniz. Ama artık burada bir şeylerin temizlenmesi var. Her anlamda sanki bir şeyler temizleniyor. Karşılıklı olarak bir karma temizleniyor olabilir. Doğru olana kavuşmak var. Çünkü kontrolü ele alıyorsun. Başakların gözünden bir şey kaçmaz kolay kolay da. Peki burada fark yani ekstra bir idrak var. Peki Başak Burcu buraya kadar geldiysen abone değilsen lütfen abone olmayı unutma. Her şey güzel kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.